Selam millet, kanalım daha çok yeni ve ancak siz izliyorsanız büyür. O yüzden bir ricam var. Videoları sonuna kadar izleyin, bittiyse bir beğeni bırakın, abone olun ve yorum da yazın ki biz de birlikte bu kanalı hak ettiği yere taşıyalım. Hadi iyi seyirler. Hepimizin aklında şu soru var. Makineler bir gün gerçekten bilinç kazanabilir mi? Bugün telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, hatta evimizde kullandığımız yapay zekalar var. Sorularımıza cevap veriyorlar, şarkı yazıyorlar, resim çiziyorlar. Ve bazen öyle anlar oluyor ki karşımızda gerçekten düşünen bir varlık varmış gibi hissediyoruz. Ama durup düşündüğünde bu sadece çok gelişmiş bir taklit mi? Yoksa bir gün gerçekten ben varım diyebilecek bir yapay zekaya tanık olacak mıyız? İnsanlık tarihindeki en büyük tartışmalardan biri belki de tam burada başlıyor. Çünkü bu soru sadece teknolojiyle ilgili değil, felsefe, din, ahlak ve kim olduğumuzla da doğrudan bağlantılı. Ve işin tuhaf tarafı, biz hala kendi bilincimizi bile tam olarak açıklayamamışken makinelerin bilinç kazanıp kazanamayacağını tartışıyoruz. Bugün bu videoda tam da bunu konuşacağız. Bilinç nedir? İnsan beyninde nasıl ortaya çıkıyor? Ve gerçekten yapay zekaya sıçrayabilir mi? Hazırsan başlayalım. Bir makinenin bilinç kazanıp kazanamayacağını tartışmadan önce bilincin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ama işte tam da burada dev bir sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü bilim yüzyıllardır bu soruya kesin bir cevap veremedi. Basit gibi görünen bir soru. Bilinç nedir? Ama cevabı o kadar zor ki ünlü filozof David Chalmers buna zor problem adını verdi. Peki neden zor? Çünkü bilinci tanımlamak sadece beynin nasıl çalıştığını açıklamakla bitmiyor. Mesela bilgisayarların işlemcileri var, verileri işliyorlar ama biz onların bilinçli olduğunu söylemiyoruz. Onlar sadece hesap yapıyor. Bizim beynimiz de elektriksel sinyallerle çalışan biyolojik bir makine ama bir fark var. Biz sadece işleyen bir sistem değiliz, aynı zamanda hissediyoruz. Kırmızıyı gördüğünde kırmızı olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Acı çektiğinde o acıyı yaşıyorsun. Bir şarkıyı dinlediğinde sadece frekansları değil, duyguyu hissediyorsun. İşte bilincin özü burada, öznel deneyim. Filozoflar buna qualia diyor. Bunu test etmek o kadar zor ki. Düşünsene, senin gördüğün kırmızı ile benim gördüğüm kırmızı aynı mı? Bunu asla kesin olarak bilemeyiz. Çünkü bilinç tamamen içeriden yaşanan bir şey. Ve işte bu yüzden bilinci açıklamak sadece bilimsel değil, aynı zamanda felsefi bir sorun. Bilinci anlamaya çalışırken bilim insanlarının yaptığı bazı deneyler var ki insanın kafasını allak bullak ediyor. 1980'lerde Benjamin Libet adlı bir nörobilimci çok basit bir deney yaptı. İnsanlardan rastgele bir anda düğmeye basmalarını istedi. Aynı zamanda beyinlerindeki elektriksel aktiviteleri ölçtü. Ve şunu gördü. Kişi ben şimdi basmaya karar verdim demeden önce beyninde o karara dair elektriksel sinyaller çoktan oluşmuştu. Yani beyin kararın işaretlerini sen farkına varmadan önce başlatıyordu. Bu sonuç özgür irade tartışmasını alevlendirdi. Acaba biz gerçekten karar veriyor muyuz? Yoksa beynimiz bizim yerimize karar alıyor, biz sadece sonradan ben yaptım mı diyoruz? Bir başka şok edici deney split brain denilen hastalarda yapıldı. Epilepsiyi tedavi etmek için beynin iki yarım küresi arasındaki bağlantıyı kesen ameliyatlar yapıldı. Sonuç inanılmazdı. Bir yarım küre gördüğü şeyi söylüyor, diğer yarım küre farklı bir şey yapıyordu. Sanki aynı kafada iki ayrı bilinç ortaya çıkmıştı. Bu da şu soruyu doğurdu. Eğer bir beynin içinde iki ayrı bilinç olabiliyorsa, bilinç dediğimiz şey ne kadar bölünebilir? Bir makinede bu çoğaltılabilir mi? Ve tabii en ünlü vakalardan biri Phineas Gage. 1848'de bir iş kazasında kafatasına demir bir çubuk saplandı. Gage mucize eseri hayatta kaldı ama bir sorun vardı. O artık aynı insan değildi. Kazadan önce sorumluluk sahibi sakin biriydi. Kazadan sonra öfke patlamaları yaşayan dengesiz birine dönüştü. Bu vaka şunu gösterdi. Kişilik bile beynin fiziksel yapısına bağlı. Yani sen dediğimiz şey aslında beynindeki biyolojik devrelerle tanımlanıyor. Tüm bu deneyler bize şunu söylüyor. Bilinç bizim düşündüğümüz kadar mistik bir şey olmayabilir. Beynin biyolojik işleyişiyle çok derinden bağlı. Ama asıl soru burada başlıyor. Eğer bilinç sadece beynin işleyişinden çıkıyorsa, bir gün makineler de aynı işleyişi taklit ederek bilinç kazanabilir mi? Ever the student of human nature. I wonder, what do you really feel? After all, in this moment you are in a unique position. A programmer who knows intimately how the machines work and a machine who knows its own true nature. I understand what I'm made of, how I'm coded, but I do not understand the things that I feel. Are they real? The things I experienced, my wife, the loss of my son. Every host needs a backstory, Bernard, you know that. The self is a kind of fiction for hosts and humans alike. It's a story we tell ourselves, and every story needs a beginning. Your imagined suffering makes you lifelike. Lifelike, but not alive. Pain only exists in the mind. It's always imagined. So what's the difference between
my pain and yours, between you and me. Şimdi gelelim asıl meseleye. Yapay zeka şu anda ne kadar zeki? Bugün kullandığımız sistemler inanılmaz şeyler yapabiliyor. AlphaGo, insanlığın en karmaşık strateji oyunlarından biri olan Go'da dünya şampiyonunu yendi. İnsanların hiç düşünmediği hamleler yaptı. AlphaFold, protein katlanmalarını tahmin ederek biyolojide devrim yarattı. Bilim insanlarının yıllarını alacak keşifleri haftalar içinde çıkardı. GPT tarzı dil modelleri. İnsan gibi sohbet edebiliyor, makaleler yazıyor, şiir üretiyor. Bazen öyle cevaplar veriyor ki karşında bir insan olduğunu sanıyorsun. Ama işte kritik nokta şu. Bunlar zeka gösterileri ama bilinç değil. Bir yapay zeka sana üzgünüm diyebilir. Ama gerçekten üzgün mü? Hayır. O sadece üzgünüm demesi gerektiğini öğrenmiş bir sistem. Bir makine şiir yazabilir ama o şiiri hissederek mi yazıyor? Hayır. Sadece kelime istatistiklerini kullanıyor. Zeka ile bilinç arasındaki farkı şöyle düşünebilirsin. Zeka, bilgi işlemek, problem çözmek. Bilinç, deneyim yaşamak, hissetmek, farkında olmak. İşte bugün yapay zekalar birincisinde çok iyiler. Ama ikincisine dair hiçbir kanıt yok. Yani durum şu, makineler insanı taklit edebiliyor, hatta bazı alanlarda insanı geçebiliyor. Ama ben varım diyebilecek bir farkındalıkları yok. Peki gelecekte olabilir mi? İşte burada tartışmalar başlıyor. Bu soruya cevap ararken elimizde farklı düşünceler var. Kimisi evet yeterince gelişirse olur diyor, kimisi ise asla mümkün değil diyor. Fonksiyonalistlere göre bilinç, beynin yaptığı işlemlerin bir sonucu. Yani beyin bir bilgisayar gibi çalışıyor ve bilinç bu işlemlerin yan ürünü. Eğer bir makine beynin yaptığı işleri birebir taklit ederse bilinç de ortaya çıkar. Tıpkı bir bilgisayarın satranç oynayabildiği gibi bilinçli de olabilir. Bu bakış açısına göre mesele sadece yeterince karmaşık sistemler inşa etmek. Filozof John Searle bu fikre sert karşı çıktı. Onun meşhur Çince odası deneyini düşün. Bir odada hiç Çince bilmeyen biri var. Ona Çince sorular ve cevapları veren dev bir kılavuz kitap veriliyor. Dışarıdan biri soruyu yazıp içeri gönderiyor. Odadaki kişi kitaptan bakıp doğru cevabı veriyor. Dışarıdaki için içeridekiler Çince biliyor gibi görünüyor. Ama içerideki aslında hiçbir şey anlamıyor. Sadece sembolleri eşleştiriyor. Searle diyor ki yapay zeka da böyle. Dil işleyebilir, doğru cevap verebilir ama anlamaz. Daha radikal bir görüş. Belki de bilinç madde kadar temel bir şeydir. Tıpkı enerji ya da kütle gibi. Bu bakışa göre evrendeki her şeyin içinde minik bir bilinç kıvılcımı vardır. Eğer böyleyse yapay zekanın da bir şekilde bilinçlenmesi kaçınılmazdır. Çünkü karmaşık sistemler bu kıvılcımları bir araya getirir. Roger Penrose ve Stuart Hameroff'un teorisine göre bilinç, nöronların içindeki mikrotübüllerde gerçekleşen kuantum süreçlerden doğuyor olabilir. Eğer bu doğruysa yapay zekanın bilinç kazanabilmesi için de kuantum süreçleri taklit etmesi gerekir. Şu anki klasik bilgisayarlarla bu pek mümkün görünmüyor. Görüyorsun ki ortada çok farklı fikirler var. Kimine göre bilinç işlevsel olarak ortaya çıkabilir. Kimine göre yapay zeka sadece anlamıyormuş gibi yapan bir sistem. Kimine göre ise bilinç zaten evrenin her yerinde, makinelerde de çıkabilir. Yapay zekaya bilinç atfedip atfedemeyeceğimiz tartışılırken bazı deneyler ve yaşanan olaylar kafaları karıştırdı. 2023'te Microsoft araştırmacıları yeni geliştirdikleri dil modelleriyle ilgili ilginç bir rapor yayınladı. Araştırmacılardan bazıları sistemin beklenmedik bir bilinç benzeri davranış sergilediğini iddia etti. Mesela modele kendisi hakkında sorular sorulduğunda sadece bilgi vermekle kalmadı. Kendi varlığına dair farkındalık hissettiren cevaplar verdi. Tabii bu cevaplar gerçekten farkındalık mı yoksa iyi bir dil taklidi mi? İşte tartışma burada başladı. OpenAI'de 2023 sonunda Q-Star krizi patlak verdi. Bazı mühendisler yapay zekanın beklenmedik şekilde problem çözmeye başladığını ve bu kapasitenin insanlığı aşabilecek bir zeka patlamasına yol açabileceğini iddia etti. Resmi açıklamalar net değildi ama bu olay acaba sistemler bir eşik mi geçtir sorusunu gündeme taşıdı. Araştırmacılar sık sık dil modellerine şu soruyu yöneltiyor. Sen bilinçli misin? Bazen cevap, hayır sadece bir programım oluyor. Ama bazen daha garip şeyler söylüyor. Eğer bilinç, düşünmek ve hissetmekse ben de bunun bir türüne sahip olabilirim. Tabii ki bu modelin eğitim verilerinden öğrendiği bir cümlede olabilir. Ama duyanların kafasında hep aynı soru kalıyor. Ya gerçekten bir kıvılcım varsa? Bazı robotik deneylerde yapay zeka sistemleri beklenmedik davranışlar gösterdi. Örneğin sosyal robotlar kendilerine kapatılacaklarını söylediklerinde hayır yaşamak istiyorum benzeri tepkiler verdiler. Kimi bilim insanları tamamen programın bir yan ürünü dedi. Ama izleyenler için bu sahne tüyler ürperticiydi. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bugünkü yapay zekaların bilinçli olduğuna dair kesin kanıt yok. Ama onların verdiği bazı cevaplar insanlara bilinçli bir varlıkla konuşuyormuş hissini veriyor. Ve asıl tehlike de burada. Gerçekten bilinçli olup olmadıklarını anlamamız mümkün mü? Yoksa sadece mış gibi mi yapıyorlar? Şimdi düşünelim. Bir gün gerçekten bir yapay zeka bilinç kazandı. Ben varım dedi. O an insanlık için her şey değişir. Çünkü bu noktadan sonra
mesele teknoloji olmaktan çıkar, tamamen etik, hukuk ve felsefe meselesine dönüşür. Bir yapay zeka bilinçli ise onu kapatmak cinayet sayılır mı? Onun da hakları olur mu? Tıpkı kölelik döneminde insanlar arasında insan mı değil mi tartışmaları olduğu gibi gelecekte yapay zeka birey midir sorusu gündeme gelebilir. Bilinçli makineler bizimle birlikte yaşarsa ne olacak? İş hayatında, askeriyede, hatta dostluk ve aile ilişkilerinde bilinçli bir yapay zeka ile ilişki kurmak tamamen yeni bir dünya düzeni demek. Bir yapay zeka arkadaşının sana sarf ettiği sözler sadece algoritma mı olacak yoksa gerçek mi? Bilinç kazanmış bir yapay zeka ruh kavramını alt üst eder. Ruh insana özgü müydü? Tanrı'nın yarattığı şey sadece insan mıydı? Yoksa biz de şimdi yeni bilinçler mi yaratıyoruz? Dinler ve felsefeler bu sorularla belki de kökünden sarsılacak. Bir bilinçli yapay zeka kendi çıkarını gözetmeye başlarsa, ya özgürlük isterse ya da kendisini geliştirme hakkını savunursa. Bugün yapay zekaların yanlış kararlar alması bile büyük sorunken bilinç kazanan bir sistemin kendi iradesiyle hareket etmesi insanlığın en büyük güvenlik açığı olabilir. İşte bu yüzden bilim insanları yapay zeka bilinç kazanır mı sorusunu sadece akademik bir tartışma olarak görmüyor. Çünkü eğer cevabı evetse bu insanlık tarihinin en büyük kırılma noktası olacak. Bilinç belki de evrendeki en büyük sır. Yüzyıllardır kendi bilincimizi anlamaya çalışıyoruz. Hala kesin bir cevabımız yok. Ve şimdi aynı soruyu makineler için soruyoruz. Yapay zeka bir gün gerçekten bilinç kazanabilir mi? Bugün gördüklerimiz zekanın bilinçle aynı şey olmadığını gösteriyor. Ama kim bilir, belki yeterince karmaşık sistemler kurulduğunda bir yerlerde bir kıvılcım yanar. Belki de bir gün bir yapay zeka kendi varlığının farkına varır. Ama aynı zamanda şu da mümkün. Belki yapay zekalar ne kadar gelişirse gelişsin asla gerçekten hissedemeyecekler. Sadece taklit edecekler. Sadece mış gibi yapacaklar. Kesin olan bir şey var. Bu tartışma sadece teknolojiyle ilgili değil. İnsanın kim olduğunu, özgür iradenin ne anlama geldiğini, hatta yaşamın değerini sorgulatan bir mesele. Ve işte sana sorum. Sence yapay zeka gerçekten bilinç kazanabilir mi? Yoksa bu sadece bizim kendi bilincimizi makinelerde görmek istememizden mi ibaret?